Senaryo hakkında konuşmamız gereken çok şey var çünkü Matrix serisi için büyük bir hayal kırıklığı yaşadım bu filmde. Senaryonun çok kötü olduğundan değil. Sadece Matrix üçlemesine yakışmayan farklı bir Matrix filmi olmuş bu 4. film. Bu ara Matrix Resurrections'ı izleyen herkes kendi düşüncelerini yorumlar kısmında belirtebilir. Karakterlerle başlayalım. Filmde hikayeye yeni dahil olmuş Bugs, Lexi, Sequoia, Shepard, Burke gibi karakterlerimiz var. Bugs karakterini sevdim. Tarzından, kişiliğinden hikayeye farklı bir orijinallik katmış. Yalnız bu yeni eklenen karakterler yeteri kadar güzel işlenilememiş. Yeni karakterleri özümseyebilmemiz açısından bu karakterlere senaryoda biraz daha yer verilmesi gerekiyordu bence. Bundan dolayı Bugs dışındaki yeni yüzlerin güçlü bir etki bıraktıklarını söyleyemeyeceğim. Hikayenin Marvel filmlerindeki gibi ara ara espriler içermesini gereksiz buldum. Matrix serisine pek yakıştıramadığım bir şey bu. Çünkü Matrix zaten ciddiyetiyle ön plana çıkmış bir eser. İlk filme göndermeler de çokça yapılmış. İlk filmin remake'i gibi bir yol izlemeye çalışmışlar. Nostalji açısından her şeye yeniden başlamak güzel bir fikir ama başarısız bir yaklaşım izlemişler. Başlarda Neo'nun kendisi Matrix oyununu kodlamış olan bir oyun geliştirici olması, sanki asıl gerçekliğin buymuş gibi gösterilmesi, izleyicinin bile kendisini sorgulamasına neden oluyor. Burası güzel bir noktaydı. Daha sonra Thomas Anderson'ın terapisti, namı diğer analist, Neo'nun akıl sağlığını koruması için ona sürekli mavi haplar veriyor ve onu sürekli Matrix dünyasında tutmaya çalışıyor. Neo'nun Matrix oyununu geliştiren bir oyun geliştirici olarak yaşadığı Matrix dünyasını başlarda gerçek sanması bence en güzel kilit noktalardan biriydi. Çünkü bir seyirci olarak bunu ben de hissettim. Acaba gerçekten de Matrix Thomas Anderson tarafından geliştirilmiş sadece bir oyun muydu? Yoksa mavi hapların etkisinde aslında Matrix evreninde mi tutulmaya çalışıyordu diye film boyunca kendimi sorguladım. Matrix geliştirilmiş sadece bir oyun olsaydı yüksek ihtimal filmden nefret ederdim, orası ayrı hikaye. Post kredi sahnesinde de oyunu geliştiren takımın geleceğin eğlence medyası ile ilgili sohbetleri, günümüze yaptıkları göndermeleri bununla ilgili bende yine bir soru işareti bıraktı. O yüzden Wachowski filmleri kişinin aklını kurcalama konusunda oldukça başarılı. Bu konuda tatmin oldum ama ileriki safhalarda hikayenin analistle olan mücadelede Trinity'yi kurtarma hikayesine dönmesi bana çok klişe geldi. Keşke filmin ana konsepti Trinity'yi kurtarmak değil de başka bir şey olsaydı. Trinity'yi kurtarmak yan sahne niteliğinde olup filmin asıl hedefi başka bir yöne çekilseydi daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Hikayede çok fazla detay var. Bu 4. Matrix filmi 3. filmin sonunda gerçekleşen savaştan tam 60 yıl sonrasını anlatmakta. Analist, yani Matrix'in yeni mimarı, Neo ile Trinity'nin aslında çok özel olmadığını biliyor. Ama ikisinin bir araya gelmesiyle oluşan gücün sistemi alt üst etmesinden dolayı ve bu gücü kontrol altına alıp kendi çıkarları için onları tekrardan diriltiyor. Sonra da onları bu izlediğimiz farklı bir Matrix evrenine hapsediyor. Niobe gibi karakterler yaşlanırken Neo'nun ve Trinity'nin fazla yaşlanmaması, analistin onları üzerlerinde deneyler yapmak için kapsüllere yerleştirmesi. İlk izlenildiğinde bunun gibi kilit detayları fark etmemiz çok kolay değil. İlk 3 filmde olaylar daha açık işlenirken bu 4. filmde bunun gibi önemli noktalar biraz üstü kapalı geçilmiş. O yüzden filmi izlerken zaman zaman ne izlediğinize anlam veremiyorsunuz. Filmin 1. saati ilgi çekici başlarken sonlara doğru ivmesi sıradan bir Hollywood aksiyon filmine evriliyor. Senaryodaki fikir kötü değil, başka bir aksiyon filmi olsaydı, adı da Matrix olmasaydı güzel bir film olabilirdi. Ama bir Matrix filmi için ortadaki motivasyon, amaç, hedef çok yetersiz anlatılmış. Yönetmenimiz Lana Wachowski başta olmak üzere 3 kişi tarafından yazılmış bu senaryo. Bu sefer kardeşi Lily Wachowski senaryo görevinde yer almamış. Duyduğum kadarıyla da yapımcı şirketiyle bayağı bir anlaşmazlık yaşamış Wachowski kardeşler. O yüzden hikayedeki senaryonun zorlama olduğu zaten baştan belli ne yazık ki. Warner Bros'tan dolayı Lana'nın bu senaryoyu çok dikkate aldığını da pek sanmıyorum. İyi mi oldu, kötü mü oldu? Bence olan yine Matrix hayranlarına olduğu gibi. Ben senaryoyu üzülerek 5 veriyorum.
düşünmüyorum. Matrix bundan daha iyisini hak ediyordu. Yönetmen koltuğunda diğer ilk 3 filmi kız kardeşi Lily ile yöneten Lana Wachowski var. Yalnız bu sefer Lily Wachowski yönetmen olarak karşımıza çıkmıyor. Lana Wachowski yetenekli, sevdiğim yönetmenlerden biri kendisi. Bu Matrix filminde elinden geldiğince daha modern, daha gösterişli, daha yeniye uygun bir anlatımla karşımıza çıkıyor. Aksiyon sahnelerinden, sahne geçişlerinden zevk alıyorsunuz. Genel bir aksiyon bilim kurgu filmleri açısından baktığımızda hikayenin dinamik bir anlatıya dönüştürülmesi başarılıydı. Ama dediğim gibi senaryonun başarısızlığı direkt anlatıyı da etkiliyor. O istenilen tam performans hiçbir şekilde alınamıyor. İsterseniz Christopher Nolan'ı da koyun, bu aynı senaryoyla daha üst bir anlatım sunulabileceğini düşünmüyorum. Ayrıca bu film bana direkt Tenet'in zamanlarını hatırlattı. İleriki zamanlarda insanların bu filme bakışı az da olsa pozitif anlamda biraz değişebilir. Bu Matrix filminde de geçmişe dönük bolca flashback ve fan servis vardı. Spider-Man No Way Home filmi bu fan servisliği başarılı bir şekilde kullanırken Resurrections bunda oldukça başarısız. Çok etkilenmemekle beraber filmin çekimleri ve hissiyatı fena değildi. Yönetmenin anlatıcılığına 7 veriyorum. Başrolde Neo'yu canlandıran Keanu Reeves ve Trinity'yi oynayan Carrie Ann Moss var. 2003 filmi sonrası aradan 18 yıl geçtikten sonra ikisini tekrardan bir arada görmek güzeldi. Aynı şekilde bunu Niobe için de söyleyebilirim. Yalnız Morpheus ve Ajan Smith'i canlandıran oyuncular için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Özellikle Ajan Smith'i Hugo Weaving'den başkasının oynayabileceğini düşünmüyorum. Ajan Smith'in esprili bir havası oluşunu beğenemedim. Bence karakterin asıl doğasını bozan bir oyunculuktu. Aynı şekilde Morpheus da buna dahil. Bu daha çok kıyafet tasarımcısını ve yönetmeni ilgilendirir ama Morpheus'un renkli giyiniş tarzı filmde çok sırıttığını düşünüyorum. Eski Matrix'teki Morpheus için hiç alışık olmadığımız bir görüntüye sahipti. O siyah kıyafetleri kullanmaya devam etselerdi bence daha iyi olurdu. Onun dışında analisti oynayan Neil Patrick Harris çok başarılıydı. Yeni gelen karakterlerden önceden de dediğim gibi Bugs karakterini sevdim. Kendisini Jessica Henwick canlandırıyor. Onun dışındaki yan karakterleri pek hatırlamıyorum bile ki bu senaryonun ayıbı. Olağanüstü oyunculuklar yoktu ama genel olarak oyuncular iyiydi. O yüzden buraya da 7 puan vereceğim. Görsellik ve CGI kısımları da hiç fena değildi. Ben sahne çekimlerini, aksiyon sahnelerini beğendim. Aman aman diyebileceğim bir şey yoktu ama sinematografi, görüntü yönetmenliği güzel işlenilmiş. Özellikle ben bu mavi renge yani mavi hapa olan göndermeyi çok beğendim. 1990 yapımı ilk Matrix filmindeki müzikleri filme çok yakıştırmıştım. Hani o rock türü müzikler, tekno müzikler direkt ben buradayım diyordu. Aynı şekilde yılına göre de üst düzey film müzikleri kullanılmıştı. Bu 4. filmde bununla ilgili bir şeyle karşılaşmadım. Ben bir filmi veya bir diziyi izledikten sonra gidip film müziklerini de ayrı ayrı dinlerim. Matrix Resurrections'ın müziklerini dinlediğimde evet müzikler fena değildi ama ben bu müzikleri film boyunca hiç hissedememişim. O yüzden bana kalırsa müzikler filme burada güzel yedirilememiş. Müzikler biraz sönük kalmış. Bu kısma da 7 veriyorum. The Matrix Resurrections 6.5'lik bir film olmuş bence. Sıradan bir Hollywood aksiyon filmi için güzel, bir Matrix filmi için ise ne yazık ki bir hayal kırıklığı. Hikayede verilmek istenilen mesaj ilginç ama senaryoya aktarım başarısız. Yani çok önceden pişmiş bir filmin para için sürekli devam filmlerini çekmeleri ne kadar gerekli orası tartışılır. Zaten ilk sorun burada başlıyor. Bir de bu filmi aşırı beğenenler var. Mesela gidip filme 9-10 verenler var. Onlar beni aydınlatırsa sevinirim. Her neyse filmi beğenen, beğenmeyen herkes kendi düşüncesini yorumlar kısmına yazabilir. Ayrıca film hakkında kafanıza takılan şeyler varsa bunlara da yorumlar kısmında çözümler bulabiliriz. Sanki filmi %100 çok iyi anlamışım gibi. Şaka bir yana kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşelim.